Bazen çevremizdeki insanların sözleri ve davranışları bizi öyle yorar ki tek istediğimiz şey sessiz bir yere kaçmak olur. Ama gerçek huzur gerçekten kaçmakta mı saklı? Gelin bu sorunun cevabını bir keşişin hikayesinde birlikte arayalım. Bir zamanlar küçük bir köyde sakin bir manastırda yaşayan genç bir keşiş vardı. Bir gün bu genç keşiş üstadının yanına giderek şöyle dedi. Üstad, artık burada kalamıyorum. Ruhum daralıyor. Bu manastırda herkes birbirine laf taşıyor, siyaset konuşuyor, dedikodu yapıyor. Bazıları bütün gününü başkalarını kötüleyerek geçiriyor. Bu ortamda ruhumu besleyemiyorum. Lütfen beni daha huzurlu ve sakin bir manastıra gönderin. Üstad onu dikkatlice dinledi ve sonra sakin bir şekilde cevap verdi. Pekala evladım, seni göndereceğim. Ama gitmeden önce senden küçük bir iyilik isteyeceğim. Genç keşiş hemen atıldı. Elbette üstad, ne isterseniz yaparım. Bunun üzerine üstad bir tas su doldurdu ve ona uzattı. Bu tas dolusu suyu manastırın etrafında dolaştır ve bana geri getir. Ama bir damla bile dökülmeyecek. Genç keşiş bir an önce gitmek için görevini büyük bir ciddiyetle kabul etti. Tüm dikkatini tasa verdi. Yavaş adımlarla, büyük bir özenle manastırın her köşesinde dolaştı. Saatler sonra suyu tek damla bile dökmeden üstadın yanına döndü. Sevinçle, "Üstad, başardım. Bir damla bile su dökmeden size geri getirdim ve beni gönderin." Üstad tebessüm etti ve sordu. "Peki evladım, sözüm söz. Ama gitmeden önce bana şunu söyle. Bu süre boyunca etrafında siyaset konuşanları duydun mu? Sana ya da başkalarına dedikodu yaptıklarını işittin mi? Ya da negatif sözler kulağına hiç geldi mi?" Genç keşiş duraksadı ve cevapladı. "Hayır üstad, bütün dikkatim tasın içindeki sudaydı. Çevremde ne söylendiğini bile fark etmedim." Üstad tebessüm ederek şöyle dedi. "İşte gördün mü evladım? Eğer dikkatin gerçekten hedefinde olursa, etrafındaki tüm olumsuzluklar sadece birer gürültüden ibaret olur. Hayatta nereye gidersen git, toksik insanlarla karşılaşacaksın. Dedikodular, olumsuz konuşmalar her yerde olacak. Eğer amacına ve yoluna odaklanırsan, tüm bu olumsuzluklar sadece arka planda çalan bir uğultuya dönüşür. Unutma, başka bir yere kaçmak çözüm değildir. Eğer bir yerde mutsuzsan, dünyanın hiçbir köşesi sana mutluluk vermez. Eğer bir yerde mutlu olmayı başarırsan, her yerde mutlu olabilirsin. Kendine odaklan. Bu bencil olman gerektiği anlamına gelmez. Ama hayat yolunda, hedefinde ilerlerken seni yolundan saptıracak seslere kulak asma. Çünkü her insanın içinde bir iyilik tarafı da vardır. Bazen biz bunu göremeyiz ya da duyamayız. Ama sabırla, odaklanarak yürürsek hem kendi huzurunu bulursun hem de çevrendeki güzellikleri fark edebilirsin. Bazıları sadece gürültüyü duyar. Bazıları kendi adımlarını. Hangisi olduğumuz, neyi dinlediğimize bağlıdır. Hikayenin sonu.